Kemo kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bazı arkadaşların istediği, benim de hoşuma gittiğinden dolayı aldım. Fnatic Edition Lamzu Thorn bulunmakta. İlk önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Lamzu Thorn ile Fnatic Edition arasında herhangi bir fark yok. Sadece arasında gördüğünüz gibi bu Fnatic Edition aldığınız zaman 4K ile birlikte beraber geliyor. Lamzu Thorn'u aldığınız zaman seçenek sunuyor. İster 1000 Hz isterseniz 4000 Hz raporlama hızına sahip olarak alabiliyorsunuz. Yani herhangi artı bir özellik beklemeyin. Belki bilginiz olmadığı şeyleri söyleyebilirim. Oradan bilgi sahibi olmuş olursunuz. Bunu videonun başından söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi size bir tasarımından bahsetmek istiyorum ve şu ana kadar gördüğüm en güzel tasarıma sahip mouse diyebilirim. İlk önce sol tarafından bahsetmek istiyorum. Buradaki yer DPI ışığımız. Hemen şöyle gösterelim. Buradan kademeli olarak geçtiğimiz zaman DPI ışığımız değişiyor ve siz hangi DPI'de olduğunuzu anlıyorsunuz. Hemen şu üst tarafta şöyle parlatalım. Gördüğünüz gibi Lamzu yazımız mevcut. Yan tuşlarımızda piyano bilek kaplamamız mevcut. Üst taraflarda basım yerleri değil. Basım yerleri normal mat siyahtan oluşuyor. Hemen arka tarafında Fnatic amblemimiz mevcut. Sağ tarafına geldiğimiz zaman ise burada Fnatic'in kendi fontuyla yazılmış Fnatic yazısı ve scroll tuşumuzun burası yumuşak bir şekilde tasarlanmış gözüküyor. Alt tarafa geldiğimiz zaman ise arkadaşlar hemen burada açma kapama tuşumuz mevcut. Yukarıda da DPI ayarlamamız mevcut. Şuradaki tasarım benim gerçekten çok hoşuma gitti. Alt tarafı da bir üst tarafı kadar güzel olmuş mu olsun. 4000 Hz dongle'ımıza gelecek olursak gördüğünüz gibi şu üst tarafta Lamzu yazısını görüyorsunuz ve şöyle arkasını çevireyim. Burası da kaymaz bir yapı, bilginiz olsun. Yani masanızı şöyle koyduğunuz zaman herhangi bir şekilde kayma söz konusu değil. Malzeme kalitesinden bahsedecek olursak arkadaşlar, dış yüzeyimiz pürüzsüz, yani grip ihtiyacı duyabilir eli terleyen arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor ama parlak değil, mat bir yapıya sahip. Hatta şöyle gösterdiğim zaman anlayabiliyorsunuz mat bir yapıya sahip olduğunu ve kesinlikle çok sağlam bir şekilde inşa edilmiş. Yani şöyle sıktığım zaman ve salladığım zaman kesinlikle herhangi bir ses yok. Arkasının bu kadar delikli olduğundan kesinlikle şüpheye kapılmamanız için bunları sizlere söylüyorum. Evet arkadaşlar, skatezlerine gelecek olursak bence skatezleri mükemmel ötesi olmuş. Neden böyle söylüyorum? Hemen şöyle ifade edeyim. Benim genel kullandığım mouse Razer Viper V2 Pro'dur ve bana göre DT'dir V3 de dahil en iyi skatezlere sahip mouse'lar arasında bunlar. Ve gördüğünüz gibi benim çok mouse'um var ama hangisini kullanırsam kullanayım bana göre yine hala en iyisi buydu. Ta ki Lamzu Thorn'u elime alana kadar. Lamzu Thorn'un skatezleri Razer Viper V2 Pro'ya göre bir tık daha iyi arkadaşlar. Kayması vesaire çok güzel. Alacağınız zaman kesinlikle buradaki gördüğünüz bütün mouse'lardan bile daha güzel skateze sahip olduğunu bilin lütfen. Evet arkadaşlar, pre-travel ve post-travel. Pre-travel yani tıklamadan önceki seyahat mesafesi. Güç verdim, tıkladı. Güç verdim ve tıkladı. Pre-travel yok gibi. Hatta yok desek daha doğru olur. Post-travel tıklama geldi. Bastım 1-2 milim oynadı. Tıklama geldi, bastım 1-2 milim oynadı. 1-2 milim oynaması herhangi bir sorun teşkil etmiyor, bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, şimdi ise switch testlerini dinleteceğim. Pulsar X2H bulunuyor, optik switch. Razer Viper V2 Pro yine optik switch ve Lamzu Thorn'umuz burada. Hemen şöyle mikrofonumu çıkartıp size ortadan göstereyim. İlk en hafifi ve basımı gerçekten kuvvetli olan, yani size hissiyat veren Lamzu Thorn'dur ve hafif basımıdır. Yani bastığınızı hissedersiniz ama basım kuvvetiniz çok hafiftir. Sonrasında Pulsar X2H geliyor. Sonrasında ise Razer Viper V2 Pro geliyor. Bu tamamıyla kişisel bir tercihtir. Yani basımını sert seven var, basımını hafif seven var. Bilginiz olsun ki Lamzu Thorn basımı hafif bir mouse. Switchleri de gayet güzel. Scroll tuşumuza gelecek olursak arkadaşlar, scroll tuşumuz sert. Bence bu biraz daha yumuşak olmalıydı. Hatta benim parmaklarımı ağrıttığını söylemek istiyorum. Ben oyunlarımda scroll tuşunu kullanıyorum. Baştan söyleyeyim. Yani tek oyunlarımda değil, çoğu şeyde scroll tuşumu kullanıyorum. Ve scroll tuşumu şu şekil bastığım zaman arkadaşlar, bazen üst tarafı yumuşak olduğu için takılma hissiyatı veriyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Yan tuşlara gelecek olursak kimileri çok çıkıntılı sever, kimileri çıkıntısız sever. Bunlar bilginiz olsun, çıkıntılı ama herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Baştan söylemiş olalım. Hemen hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların da devamını gelmesini istiyorsanız nacizane olarak abone olup like atarsanız beni memnun edersiniz. Bu arada yorum yazan bütün arkadaşlara, abone olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Abonelerimden gerçekten çok memnunum. Beni çok motive ediyorlar. Buradan hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Teknik verilerine gelecek olursak
PixArt 3395 sensörüne sahip. Bu sensör bizlere 26000 dpi, 650 IPS, 50G ivme veriyor ve aynı zamanda Motion Size özelliği de bu mouse'un yazılımında mevcut. Mikrokontrol ise Nordic markaya ait, yani MCU diye yazılır. Bir de yazılımda artı olarak dongle'ınızın uzak mesafede ise ayar çekmesi için, yani daha fazla veri aktarması için bir özellik de eklenmiş durumda. Bunu da buradan söylemiş olalım. Shape'inden bahsetmemiz gerekirse arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. İster palm tutabilirsiniz, ister claw tutabilirsiniz. Ama yine tekrar bu mouse'la da dahil 18 santimden eliniz büyükse bu mouse size göre değil. Razer DT4 V3 Pro'yu almalısınız. Bu mouse Razer DT4 V3 Pro'nun mini versiyonu sayılabilir. Arkadaşlar palm ve claw tutuyorsunuz. Finger genelde bu mouse'larda kullanılmıyor. Alt tarafında şöyle bir artı detay göstermek istiyorum. Burası, şu kısım hafiften içeri doğru gömük, sonra dışarı doğru çalkalanırken burada ince bel kısmına giriyor. Yani bu parmağınız buraya rahat oturuyor arkadaşlar. Kimilerinde bu parmak buraya gelir sıkıntı yaşar. Kimilerinde buraya gelir sıkıntı yaşar. Bu yüzden bence bu mouse'larda, yani şu çıkıntının fazla olduğu mouse'larda el ölçüleriniz çok önemli. Benim 18'e 9 ve rahatlıkla palm ve claw tutabiliyorum. Bilginiz olsun. Ve gelelim şarj yerine arkadaşlar. Bence bu da çok önemli. Şarj yeri Type-C, fakat her kabloyla şarj edemiyorsunuz. Mecburiyetten kendi kablosunu kullanmanız lazım. Ve aynı zamanda buraya istediğiniz kabloyu da yine takamıyorsunuz. Çünkü yeri dar. Özellikle yine kendi kablosunu kullanmanız için tasarlanmış durumda. Bu bence bir eksidir. Şöyle bir de göstereyim. 4K dongle'ını arkadaşlar kendi kablosu dışında çalıştıramıyorsunuz. Ben Razer'a taktım ve çalışmadı. Bunu da buradan söylemiş olalım. Ağırlık olarak da 52 gram ağırlığında, gerçekten çok hafif bir tasarıma sahip bir mouse. Kullanım süresine gelecek olursak arkadaşlar, kullanım süresi 35 saat, 4000 Hz'de, 2000 Hz'de ise 60 saate kadar çıkıyor. Ben bunu bir haftadır bu şekilde kullandım. Bilginiz olsun. Hesaplama yöntemiyle kullandım. Yarısını 4000 Hz'de, yarısını ise 2000 Hz'de kullandım. Şu an güncel olarak 4000 Hz yine 2000 Hz arasında gidip geliyorum. 4000 Hz'de biliyorsunuz sistem gereksinimleri var. Hemen onu da sağ tarafta kartlara bıraktım. Bir bakın, bence kontrol edin. Boş boşuna 4000 Hz almış olmayın diye söylüyorum bunları sizlere. Yazılımı ise gerçekten gayet güzel arkadaşlar. DPI ayarını yaptığınız yer, Hertz ayarını yaptığınız yer, yani eskisine göre gerçekten güzel olmuş, yenilenmiş. Bence başarılı olmuş. Son tarafta ise yazılımları güncellediğimiz bir yer mevcut ve herhangi bir sıkıntısı yok. Ben direkt güncelledim. Gayet şıkır şıkır çalışıyor mouse'umuz. Eksilerinden biraz bahsetmem gerekirse arkadaşlar, sadece şu kabloyu kullanabilmemiz bence büyük bir eksi. Yani hem şarj ederken hem 4K dongle'da sürekli ben bu kabloyu bulmam bence saçmalık olmuş. Şimdi mesela bu kablo bozuldu, ne olacak? Ya da başka bir kablo olabiliyor mu? Razer'la denedim, olmadı. Lütfen başka kabloyu deneyip de olanlar varsa yoruma yazarsa sevinirim. Maalesef bu kablodan başka ne şarj edebiliyorsunuz ne de 4K dongle'ınızı kullanabiliyorsunuz. Bir diğer eksisi ise kesinlikle şu kısımda arkadaşlar. Yani burası biraz yumuşak olduğu için bastığınız zaman bazen takılma hissiyatı veriyor. Bunu size söylemiştim. Bazı arkadaşlar da bende meydana gelmedi, fazla açıldığını söylemişler ortasının, ama şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Fazla açılma falan bende yok. Bazılarında da şu taraftan şöyle sıkayım, çıtlama sesi geliyormuş. O da bende yok. Yani bunları sizin bilginiz olsun. Belki karşılaşabilirsiniz diye söylüyorum. En fazla trim sesidir. İade eder, onarırlar. Çok bir şey olacağını düşünmüyorum ama şu switch muhabbeti kesinlikle o şekil değil. Yani bana gelen en azından o şekil değil. Fazla açılma yapmıyor. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar, kablolu ve kablosuz olarak bir dünya seçeneği bulunan 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz olarak kullanabileceğiniz bir mouse olmuş kendisi. Normal mouse'dan ergo mouse denemek isteyenler kesinlikle bu mouse'u tercih etsin. Tabi elleri 18'e 9 santimse, yani 18 santim uzunluğunda 9 santim genişliğindeyse. Yani bu mouse hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten mükemmel olmuş. Unuttuğum bir konu var arkadaşlar. Hemen onu da araya girip söyleyeyim sizlere. Kutu meselesi. Ben bu kutuyu shortslara yüklüyorum. Bilginiz olsun. Bir arkadaş yorumlara yazmış, video içinde açsan daha güzel olur diye. Video uzadığından dolayı ben pek tercih etmiyorum. Ama sizin görüşlerinize ihtiyacım var. Yorumlar kısmına özellikle bunu yazarsanız beni memnun edersiniz. Haydi ben kaçtım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.